Bir baba, gecenin bir yarısı, kızının odasının önünden geçerken içeriden gelen hıçkırık seslerini duymuş. O asi, her şeye meydan okuyan, sosyal medyada yüz binlerce insana kusursuz, lüks ve mutluluk hayat dersleri veren kızı. Ekranın karanlığında beğeni uğruna şekilden şekile giren, renkten renge boyanan o kızı. İçin için ağlıyormuş. Baba kapıda daha fazla dayanamamış, yavaşça içeri süzülmüş. Yerdeki pahalı markaların poşetlerine ve kızının titreyen ellerine bakmış. İçi yanmış. Kız babasını görür görmez her zamanki nefretini ve asilini kuşanmış. Gözyaşlarını silip bağırmaya başlamış. Ne bakıyorsun be adam? Yine ne istiyorsun benden? Bu evdeki her şeyi ben ödüyorum. Hepiniz benim kazandığım, benim reklamlarımdan gelen paralarla yaşıyorsunuz. Bana babalık taslamayı kes artık. Senin o köhne tavsiyelerine, öğütlerine de dinlemek istemiyorum artık. Baba yüreği incinmiş. Yaşlı adam. Hiç öfkelenmemiş. Yüreği paramparça yanarak masaya doğru yaklaşmış. Gözlerindeki o derin sızıyı, evladını kaybetme korkusunu saklamaya çalışarak ekrandan akan sahte övgülere bakmış. Sonra kızının gözlerinin içine titreyen bir sesle ve baba şefkatiyle bakıp şöyle demiş. Bu hayatı biz senin önüne koymadık. Bu yolu sen kendin seçtin. Bu vitrine kendi rızanla koşarak çıktın kızım. Bize benim paramla yaşıyorsunuz diye bağırırken aslında o ekrandaki yaratıkların kölesi olduğunu gizlemeye çalışıyorsun. Sen o tanımadığın binlerce pisliğin seni beğenmesi için, seni alkışlaması için kendi ruhunu ve özgürlüğünü gönüllü olarak vitrine koydun kızım. Şimdi kazandığın o paralarla bizi ezebileceğini sanıyorsun. Ama içeride yalnızlıktan can çekiştiğini, kimsenin seni gerçekten sen olduğun için sevmediğini ikimiz de biliyoruz. Seni karşılıksız seven, gerçekten değer veren birkaç arkadaşım vardı. Bu uğurda o sahte beğeniler uğruna onları da tek tek kaybettin be kızım. Şimdi etrafındaki o kalabalık çekildiğinde geriye son olarak sadece bizler, ailen kaldık. Bu evde faturayı bir şekilde öderiz kızım. Ama sen her gün kendi ellerinle boğazladığın o özünle, o sahte alkışların bedelini daha ne kadar ödeyebileceksin? Şimdi dön ve kendi zihnine bak dostum. Neden bu kadar yalnızım? Neden kimseye güvenemiyorum? Suçu hala dışarıdaki dünyada mı arıyorsun? Oysa içindeki bu trajidik çöküş bir anda var olmadı ki. Kendi rızanla girdiğin o gösterişli yarışta, paranın ve gücün arkasına sığınarak en yakınlarını bile ezip geçerken, o ekrandaki acımasız beğenilme sancısı uğruna, kendi ruhunun dengesini tamamen kaybettin. Seni gerçekten sen olduğun için seven, o az sayıda insanı da bu hırs uğruna kendi ellerinle uzaklaştırdın. Farkında mısın? İçindeki o yaşama gücünü tanımadığın ekranın başındaki insanlara teslim et. Şimdi o kendi seçtiğin sahte krallığında, cebindeki o paralarla yapayalnız otururken, kaderini suçlama. Batan bir gemiye döndün. Çünkü o geminin omurgasını sahte alkışlar uğruna bir fare gibi her gün kemire kemire derin bir delik açtın. Kendi ellerinle açtığın o karanlık delikten o sahte okyanusun suları içeri sızlıyor ve sen gün geçtikçe daha fazla boğuluyorsun. Farkında mısın dostum? Başkalarının parmak uçlarında can çekişen o ucuz maskeleri artık yüzünden indir. Sanal bir dünyanın sahte kürsülerinde kendi özünü idam etmeyi bırak artık. Seni bir ömür boyu gölgesiz, şartsız ve çıkarsızca sevecek olan o hakiki limana, yani sevdiklerine ve kendi saf özüne derhal geri dön. Unutma ki dostum, eğer insan kendi özüne sadık kalmazsa, dünyanın bütün alkışları onun içindeki o mutlak yalnızlığı örtmeye yetmez. Çünkü insan ancak kendi evine döndüğünde gerçekten uyanır. Uyanman dileğiyle dostum. Bugün hepimizin bir şekilde kıyısında dolaştığı, belki zaman zaman içine düştüğü, o modern hayatın en çarpıcı çelişkilerinden birine doğru derinlemesine bir dalış yapıyoruz sizinle. Hani şöyle bir manzaraya paylaşarak başlamak istiyorum. Dışarıdan baktığınızda böyle kusursuz bir hayat düşünün. Yüz binlerce, belki milyonlarca takipçi, lüks mekanlar, sürekli yenilenen bir gardırop. Evet, o klasik mükemmel vitrin diyoruz biz ona. O parıltılı ekranın ardında insanlara adeta nasıl yaşanması gerektiğine dair sürekli ilham veren genç bir kadın var diyelim. Ama ekran kapanıyor. Ve gerçeklik başlıyor. O filtreli, hani mükemmel ışıklandırılmış dünya kararıyor. Gecenin bir yarısı o herkesin gıpta ettiği kadın, odasında yerde duran o yüz binlerce liralık pahalı marka poşetlerinin ortasında elleri titreyerek ağlıyor.
Çok çarpıcı, çok acı bir tablo gerçekten. Aslında boğucu bir yalnızlık nasıl var olabiliyor? İşte asıl mesele de bu zaten. Yani ben 55 yaşında ömrünün büyük kısmını sınıflarda o gençlerin gözlerindeki dönüşümü izleyerek geçirmiş eski bir eğitimciyim. Ve şunu net olarak görebiliyorum. Bu sadece tek bir kişinin trajedisi değil. Kesinlikle değil. Çok yaygın bir durum. Bu bizim çağımızın o dijital onay ile gerçek bağlar arasındaki uçurumda kaybolan insanlığımızın ortak bir fotoğrafı bence. Hı hı. Amacımız da bu sohbette tam olarak bu manzarayı anlamlandırmak. O etrafı kalabalık yalnızlıktan kurtulup insanın kendi özüne dönmesinin yollarını konuşacağız bugün. Çok doğru bir yerden girdiniz bence. Yani bir psikolog olarak klinik pratiğimde bu tablonun farklı versiyonlarıyla her gün karşılaşıyorum ben. Neler görüyorsunuz mesela? İnsanlar o kusursuz kimlik performanslarının arkasındaki tükenmişliği anlamlandırmakta çok zorlanıyorlar. Çünkü bizler evrimsel olarak bir gruba ait olmaya, kabilemiz tarafından onaylanmaya programlanmış bir türüz aslında. Yani bir kabileye ihtiyaç duyuyoruz hayatta kalmak için. Ama bugün o kabile dediğimiz şey bizi gerçekten tanıyan, zaaflarımızı bilen o 50 kişi falan değil. Ekranda bizi izleyen, sadece sunduğumuz o vitrini oylayan yüz binlerce anonim yüz. Ve burada büyüleyici olan şey şu aslında. O odada tek başına hıçkıran kişi, o çöküşü bir gecede aniden yaşamadı. Bu durum insan psikolojisinin yavaş yavaş hiç fark ettirmeden yeniden programlanmasının bir sonucu. Her beğeni, her o algoritmik ödül aslında kişinin kendi gerçekliğinden kopardığı küçük bir parça. Yani kendi özünden taviz veriyor. O yüzden bu dinamiği masaya yatırmamız, cebimizde taşıdığımız o cihazlarla kurduğumuz ilişkinin anatomisini çözmemiz hayati bir önem taşıyor. Çok haklısınız. Yani mesele sadece o anki gözyaşları değil, o noktaya nasıl gelindiği. Bak yıllarca okul koridorlarında o ergenlikten yetişkinliğe geçiş sancılarını izledim ben. En net orada görülür zaten. Gençlerin o saklamaya çalıştıkları derin çaresizliği iyi tanırım o yüzden. Şimdi o geceye, o odanın içine geri dönelim. O hışkırıkları duyan bir baba var. Usulca kızının odasına giriyor, onu o perişan, darmadağın halde görüyor. Peki kızın tepkisi ne oluyor o anda? Genelde büyük bir savunma gelir. Tam olarak öyle. Yani şefkat falan mı bekliyor sanıyorsun? Hayır, o her şeye meydan okuyan maskesini anında geri takıyor, gözyaşlarını silip babasına bağırıyor. Ne diyor bağırarak? Diyor ki, bu evdeki her şeyi ben ödüyorum. Hepiniz benim kazandığım, benim o reklamlarımdan gelen paralarla yaşıyorsunuz. Bana babalık taslamayı kes, o köhne tavsiyelerini kendine sakla. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir öfke patlaması. Yani bir eğitimci gözüyle insanların en çok utandıkları yerden, en kırılgan oldukları anda böyle öfkeyle saldırdıklarını iyi bilirim ben. Tabii, en iyi savunma saldırıdır mantığı. Ama sen bir uzman olarak bu bağırışın altında yatan o savunma mekanizmasını, o psikolojik enkazı nasıl açıklıyorsun? Neden ilk tepki o finansal gücü bir silah gibi çekmek oluyor? Yani bu tepki aslında yansıtmanın ve savunma mekanizmalarının çok net, adeta ders kitaplık bir örneği. Şöyle ki, kriz anlarında kişi kendi içindeki o devasa yetersizlik duygusuyla yüzleşemediğinde elindeki en somut, en ölçülebilir güç aracına sarılır. Ve bu genç kadın için o araç para değil mi? Ben para kazanıyorum, o halde güçlüyüm ve kimseye ihtiyacım yok illüzyonu bu. Babasına bağırırken aslında ona değil, kendi içindeki o yalnız, sevilmediğini hisseden tarafa bağırıyor. Zayıflığını örtmek için parayı kalkan yapıyor yani. Kesinlikle. Finansal statüsünü bir kalkan olarak kullanıyor. Ama işin psikolojik mekanizması çok daha karmaşık inan ki. Bu evdeki faturayı ben ödüyorum diyerek bağımsız ve özgür olduğunu iddia ediyor. Oysa gerçekte o algoritmik beklentilerin gönüllü bir çalışanı haline gelmiş durumda. Çok çarpıcı bir laf bu, gönüllü çalışan. Öyle ama ekrandaki o acımasız, doyumsuz kalabalığın ilgisini kaybetmemek için her gün kendi kimliğinden taviz veriyor. Ruhu üzerinde hiçbir kontrolü kalmamış. Finansal olarak bağımsız ama ruhsal olarak iflas etmiş diyorsun. Tam olarak bu. Tamamen dışsal bir onaya bağımlı hale gelmiş. Dur orada. Bak bu noktada sana biraz itiraz edeceğim. Tabii, buyurun.
gönüllü çalışan veya kendi rızasıyla boyun eğen demek biraz kolaycılık olmuyor mu? Yani ortada bu bağımlılığı yaratmak için milyarlarca dolar harcayan bir endüstri var. Kesinlikle devasa bir endüstri. Dünyanın en zeki mühendisleri tarafından tasarlanmış bir dikkat ekonomisi bu. O odada ağlayan kişi gerçekten kendi rızasıyla mı orada, yoksa bu devasa sistemin bir kurbanı mı? Çok haklı bir soru bu. Yani bu kadar güçlü bir algoritmik yapıya karşı bir bireyin ben gönüllü olarak bunu seçtim demese bana tam olarak adil gelmiyor açıkçası. Bu itirazınızda inanılmaz haklısınız. Zaten gönüllü kelimesini kullanırken kastettiğim şey tam bir bilinçli tercih değil. Sistemin bizi kendi rızamızla o döngüye soktuğu o kusursuz illüzyondan bahsediyorum. Yani şöyle düşünün, bunu bir tür devasa kimlik kumarhanesi gibi görebiliriz. Kimlik kumarhanesi. Güzel benzetme. Bu kumarhanede harcadığınız para, sizin kendi kişiliğiniz, zamanınız ve değerleriniz aslında. Her bir dijital onay, makineden gelen o kazandığın sesidir. Ve insan o sesi duymak için tekrar tekrar jeton atıyor. Aynen. Sistem size sürekli küçük ödüller verir. Buna psikolojide aralıklı pekiştirme diyoruz. Bir fotoğraf atarsınız, 1000 beğeni gelir. Ertesi gün başka bir şey atarsınız, 300 beğeni gelir. O belirsizlik beyni sürekli tetikte tutar ve daha fazla yatırım yapmaya zorlar. Yani sürekli bir beklenti hali. Kesinlikle. Kişi o kumarhaneye ilk adımı kendi atar, evet. Ama içerideki oksijen seviyesi, o ışıklar, sesler tamamen onun oradan çıkmaması üzerine tasarlanmıştır. Vay be, dışarıya unutturmak için. Aynen. Sonunda cebinizde, yani ruhunuzda harcayacak hiçbir şey kalmaz. Zengin, popüler veya güçlü görünebilirsiniz ama içsel olarak o makineye her şeyinizi kaptırmışsınızdır. O zaman kurban ve fail çizgisi birbirine giriyor. Kesinlikle öyle. Çok bulanıklaşıyor o çizgi. Kumarhane metaforu tam oturdu bence. Makineye kendi kimliğini jeton olarak atmak. Bunu kendi hayatlarımıza uyarladığımızda aslında çok net bir tablo çıkıyor ortaya. Maalesef hepimiz yaşıyoruz bunu. Siz de fark etmişsinizdir, etrafımızdaki insanların ya da bizzat kendimizin sırf o dijital kumarhanede kazanmak için nasıl şekilden şekile girdiğini görüyoruz. Görmez miyiz? Her gün şahit oluyoruz. Peki babanın tepkisine gelelim şimdi. Yüzüne karşı benim paramla yaşıyorsunuz sus diye bağıran bir evlat var ortada. Zor bir durum bir ebeveyn için. Çoğu insan, hele ki bizim gibi geleneksel bir baba figürü, burada gurur yapar, kapıyı çarpar. Belki o öfkeyle karşılık verir, değil mi? Genelde beklenen tepki odur, evet. Ama bu baba öyle yapmıyor işte. Şefkatle ama son derece net bir şekilde diyor ki bu yolu sen kendin seçtin. Çok güçlü bir yüzleşme anı bu. Seni gerçekten sen olduğun için seven, hiçbir çıkarı olmayan arkadaşlarını o kalabalıkların beğenisi uğruna tek tek ezip geçtin diyor. Ve şimdi o kalabalık çekildiğinde geriye sadece biz kaldık. Tüyler ürpertici bir gerçeklik. Bak bu benim yıllarca sınıflarda gördüğüm o acı dönüşümleri hatırlattı bana. Sırf o okulun popüler grubuna girebilmek için hani ilkokuldan beri yanında olan o sessiz ama sadık arkadaşını görmezden gelen çocuklar vardır ya. Evet, ergenlikte çok sık rastlanan bir dinamik. Fark psikolojik olarak neye karşılık geliyor peki? Yani babanın orada yaptığı şey müthiş bir sınır çizme ve aynı zamanda koşulsuz kabul gösterme eylemi aslında. O öfke patlamasını kişisel algılamıyor adam. Çünkü öfkenin asıl kaynağını görüyor orada. Şartsız sevgi ile dijital alkış arasındaki fark aslında beynimizin iki farklı tatmin sistemi arasındaki o büyük çatışmadır. Dijital alkış dediğimiz şey dopamin odaklıdır. Tüketilir, hani hızlıdır, kısa vadeli bir haz verir ve hemen ardından korkunç bir yoksunluk hissi yaratır. Daha fazlasını, daha büyüğünü istersiniz. Şartsız sevgi ise oksitosin ve serotonin odaklıdır. Onlar ne hissettiriyor peki? Onlar güven, aidiyet ve huzur verir. Ama sorun şu ki dopaminin o yüksek sesli, bağımlılık yapan gürültüsü, oksitosinin o sessiz, sakin fısıltısını bastırıyor işte. Gürültü fısıltıyı boğuyor diyorsun. Maalesef genç kadın dijital dünyanın o sürekli değişen kurallarına ayak uydurmak zorunda. Bir gün yanlış bir şey söylerse o kalabalık onu anında yok edebilir. Yani dijital sevgi işleme dayalıdır. Bir tür takas aslında.
performans bekliyor sürekli. Evet, babanın sevgisi ise performansa dayalı değildir. Sen hatalısın, bu yolu sen seçtin, kendini mahvettin ama ben buradayım diyebilmesidir. Bu çok ağır bir şey ama. Çok ağır. Bu yüzleşme çok ağırdır. Çünkü o sahte dünyanın kohluluğunu, o boşluğunu bir anda yüzünüze vurur. Ben bu çöküşü hep batan bir gemiye benzetiyorum aslında. Kendi rızasıyla girdiği o gösterişli yarışta en yakınlarını bile ezip geçen kişi aslında o geminin omurgasını sahte alkışlar uğruna bir fare gibi her gün kemire kemire delmiştir. Vay canına, fare gibi kemirmek. Ve o karanlık delikten sızan sahte okyanus suları kişiyi günden güne daha fazla boğmaktadır artık. Gerçekten öyle. Bir sevgi senden sürekli performans bekliyor. Diğer sevgi ise sen o maskeni indirdiğinde, hani en berbat halinde bile orada duruyor. Tam olarak aradaki fark bu. Ama senin dediğin gibi o sessiz sevgi bazen insana yetmiyor gibi geliyor çünkü. Dopamin gürültüsü sağır edici boyutta. İnsanı kör ediyor o gürültü. Babanın o tespiti çok vurucu. Gerçek arkadaşlarını ezip geçtin diyor. Yani insan o sanal kumarhanede sadece kendi kimliğini değil etrafındaki gerçek bağları da harcıyor resmen. Bunu gündelik hayatta da yapmıyor muyuz sanki? Akşam yemeğinde karşımızdaki eşimizi, çocuğumuzu veya dostumuzu dinlemek yerine masanın altından o makineden gelecek yeni bir kazandığın sesini, yani yeni bir bildirimi bekliyoruz. Biz de ufak ufak harcıyoruz o gerçek bağları. Ve o harcama süreci beraberinde müthiş bir yabancılaşma getiriyor işte. Kendinizi o sanal vitrine, o kimlik performansına o kadar adıyorsunuz ki bir süre sonra gerçekten ben kimim sorusu ürkütücü bir hal alıyor. İnsan kendi kendini tanıyamıyor artık. İnternette o çaresiz yalnızlık aramalarını yaparken aslında kişi kendi yarattığı o gösterişli imajın altında eziliyor demektir. Kendi yarattığı canavarın altında ezilmek gibi. Çünkü o imaj o kadar mükemmel ki, kişi kendi o gerçek, kusurlu, yorgun halini o imajla bir türlü eşleştiremiyor. Kendisinden nefret etmeye başlıyor sonunda. Çok acı bir nokta bu. Bu yüzden biz diyoruz ki o faturayı kredi kartıyla değil, bizzat kişinin kendi ruh sağlığıyla taksit taksit ödediğini söylüyoruz. Anksiyete krizleri, depresyon, tükenmişlik sendromu falan. Hepsi bu performansın bedeli yani. Bunlar o dijital performansın kaçınılmaz bedelleri maalesef. Peki teşhisi koyduk. Babanın o sözleri bir uyanış çağrısıydı. O balonu iğneledi diyelim. Suların yükseldiğini, artık o gemide nefes alamadığını fark ettin. Evet, yüzleşme anı. Buradan çıkış nasıl olacak peki? Yani bu gönüllü ya da gönülsüz esaretten kurtulup o maskeleri indirmek ve kendi özüne dönmek pratikte nasıl mümkün? İşin en zor kısmı burası işte. Çünkü hani hadi ekranı kapat ve doğaya dön demek bana çok romantik ama pek de gerçekçi gelmiyor açıkçası. Kesinlikle öyle romantik bir tavsiyeyle çözülecek bir iş değil bu. Kurtuluş reçetesi oldukça sancılı bir psikolojik yoksunluk sürecini göze almaktan geçiyor öncelikle. İlk adım babanın da işaret ettiği o sorumluluğu almak eylemi. Yani ben bu döngünün bir parçasıyım ve bu yalnızlığı kendi ellerimle besledim diyebilmek. Kabullenmek yani. Evet. Bunu der demez o cihazı elinizden bıraktığınızda ilk karşılaşacağınız şey müthiş bir boşluk, kaygı ve görünmüyorsam yok muyum paniği başlayacaktır. Görünmüyorsam yok muyum? Çok tehlikeli bir düşünce. Bu tıpkı madde bağımlılığındaki yoksunluk krizine benzer aslında. O maskeyi indirdiğinizde yüzünüzdeki o çıplaklık hissi sizi korkutur. Üşürsün resmen. Artık kimse beni izlemiyor, kimse beni onaylamıyor düşüncesi ilk başta bir ceza gibi gelir insana. Peki bu ceza hissinden nasıl kurtulacağız? Şöyle ki, beynin nöroplastisite dediğimiz bir yeteneği var. Yani kendini yeniden şekillendirebilir. Beyin kendini iyileştiriyor bir nevi. O yoksunluk krizine direndiğinizde, o ekranın kapalı kalmasına izin verdiğinizde, sinir sisteminiz yavaş yavaş o yüksek dopamin beklentisinden kurtulup normalleşmeye başlar. Sorumluluk almak derken burada araya girmek istiyorum ben. Tabii, buyurun. Suçu tamamen kendimize mi yıkıyoruz? Yani bütün kabahat bende, ben bu tuzağa düştüm diyerek. Hayır, kesinlikle kendini kırbaçlamaktan bahsetmiyoruz. Sorumluluk almak ile kendini suçlamak arasında devasa bir fark var. Nasıl bir fark var? Suçluluk duygusu sizi daha da dibe çeker. Ben aptalım, nasıl kandım dersiniz ve rahatlamak için tekrar o makineye, o dijital onaya dönersiniz. Sorumluluk almak ise şudur. Evet, sistem çok güçlüydü, beni içine çekti ama bundan sonraki adımlarımın kontrolü bende. İpleri eline almak yani. Bırakıp
aksiyon alabilirim demektir. Yani o gücü kendi elinize almaktır. Ancak bu gücü elinize aldığınızda o sanar kürsülerde kendi özünüzü idam etmeyi bırakabilirsiniz. Dikkatinizi, enerjinizi o anonim kalabalıklardan çekip masanın karşısında oturan, gözünüzün içine bakan o gerçek insanlara yönlendirdiğinizde iyileşme başlar ancak. O gözünün içine bakan gerçek insanlar. Bak, yalnızlık dışarıdaki o sağır edici gürültüyle, hani o binlerce beğeniyle dolabilen bir şey değil. Bunu bir eğitimci olarak o kadar net gördüm ki yıllar içinde. Yalnızlık ancak sen, tüm o kusurlarınla, tüm zaaflarınla görünür olmaya cesaret ettiğinde ve buna rağmen kabul edildiğinde son buluyor. İşte o zaman kendi evine, kendi özüne dönmüş oluyorsun bence. O maskeleri çıkarıp attığında en savunmasız halinle o koşulsuz sevgi limanına, ailene veya seni gerçekten anlayan o 3-5 dosta sığındığında başlıyor gerçek iyileşme. Çünkü sahte alkışlar iyileştirmez, sadece uyuşturur. Çünkü o dijital vitrinlerde oynadığın rol ne kadar alkışlanırsa alkışlansın, senin evin değil, sadece sahnen orası. Sadece sahnen. Çok doğru. Ve insan sahnede uyuyamaz. Hani sahnede dinlenemez. İnsanın dinlenebilmesi için evine dönmesi gerek. Çok güçlü bir benzetme bu. Gerçekten de sürekli sahnede kalarak zihinsel bir dinlenme yaşamanız imkansızdır. Mümkün değil. Toparlayacak olursak aslında mesele dijital dünyayı tamamen şeytanlaştırmak da değil. Yani telefonu çöpe atalım demiyoruz. Demiyoruz tabii ki. Mesele bizim kimliğimizin asıl merkezinin neresi olduğu. Hayatımızda o iki farklı sesi birbirinden ayırabilmemiz gerekiyor. Biri, sosyal medyanın ve algoritmik beklentilerin yarattığı o geçici, yorucu, sürekli performans talep eden gürültü. Diğeri ise kişinin o sahnede ışıklar kapandığında, kendi gerçeğiyle baş başa kaldığında duyduğu o sessiz sağlam zemin. Kendi öz sesi. Sahte onaylar bizi kendimize yabancılaştırırken, gerçek bağlar bizi kendi gerçekliğimize davet eder. Bu, işte dijital çağda hayatta kalmanın en temel formülüdür. Sahne mi, ev mi? Bence bu sohbetin özeti bu oldu. Şimdi bizi dinleyen sana, bu sohbetin sessiz üçüncü kişisine sormak istiyorum ben. Evet, biraz da dinleyicilerimiz düşünsün. Şöyle bir dönüp baktığında senin o dijital kumarhaneye feda ettiğin jetonlar neler? Hangi ortamlarda sırf o görünmez kalabalıkların onayını almak için kendi doğrularından, kendi sınırlarından taviz veriyorsun? Sahneden inip kendi evine dönme fikri seni neden korkutuyor? Bunlar hepimizin üzerine düşünmesi gereken, yüzleşmesi zor sorular gerçekten. Ama burada bütün bu konuştuklarımızın ötesinde aklımın bir köşesini kurcalayan sinsi bir soru daha var benim. Belki de asıl korkutucu olanı şu. Hep kendi evimize, kendi özümüze dönelim diyoruz ya. Peki ama biz o ekranlara o kadar uzun süre baktık. O algoritmaların bizi yönlendirmesine o kadar uzun süre izin verdik ki. Ya ekranı kapatıp o özümüze dönmeye kalktığımızda o özün çoktan algoritmalar tarafından yeniden yazıldığını fark edersek? İnanılmaz ürkütücü bir ihtimal bu. Yani evin mimarisinin tamamen değiştiğini görürsek ne olacak? Gerçekten dönebileceğimiz el değmemiş bir biz kaldı mı geride? Yoksa o evi sıfırdan, tuğla tuğla yeniden mi inşa etmemiz gerekecek? Bunu bir düşünün derim. Bir sonraki derinlemesine yolculuğumuzda görüşmek üzere.